Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte yeni kanalımızda arkadaşlar açılışını GTA 5'le beraber yapıyoruz. Karakterlerin analizlerinden tutun da görevlerin içindeki olaylara kadar her şeyi size anlatacağım. Hadi başlayalım. Kuzey Yankton'da tam 9 yıl önce Michael ve Trevor yanına bir alarak bir tane soyguna başlıyorlar. Soygunda banka kasasını ilk önce torpille patlattıktan sonra kişi başına 178 bin dolarla beraber kasadan çıkarken bir tane Türkiye benzeyen göbekli bir görevli abi Michael'ı tutuyor ve diyor ki senin yüzünü gördüm, bundan sonra unutmayacağım. Michael da diyor ki zaten diyor bir günde yüzlerce yüzü unutuyorsun, bu da onlardan bir tanesinin olmasını istemez misin diyor. Ve arkadaşlar o sırada Trevor'a geçerek bu abiyi etkisiz hale getiriyoruz. Daha sonrasında garaj kapısına çıktıktan sonra polislerle çatışıyoruz ve şoföre doğru gitmeye çalışıyoruz. Şoföre vardıktan sonra ismi bilinmeyen şoför bu arada bu. Şoför arabayı sürerken ara sinematikte maalesef hayatını kaybediyor. Burada arkadaşlar şoför koltuğunda Michael oturuyor ve sürücüsü bize veriyor. İlk defa arkadaşlar oyunda araba sürmeye biz başlıyoruz. İlk olayımızda arkadaşlar şoför koltuğuna oturduktan belli bir müddetten sonra orada size köprüye geçmenizi istiyor oyun. Eğer ki tam böyle bariyerleri gelmeden yana doğru kaparsanız ve vadinin aşağısına dereye doğru inerseniz arkadaşlar köprünün tam altında böyle açık renk bir buz göreceksiniz. O buzun altında arkadaşlar uzaylı var. O uzaylı arkadaşlar donmuş bu uzaylı ve zaten oyun içerisinde bazı uzaylı mitleri falan gösteriliyor standart GTA olaylarında. Arkadaşlar polisler yola blokladığından dolayı tren yolundan geçmek zorunda kalıyoruz ve tam bu sırada arkadaşlar maalesef ki tren bizim arabamıza arkadan çarpıyor ve arabayı kullanılmaz hale getiriyor. Biret, Michael ve Trevor aşağı inip arkadaşlar plan tartıştıktan sonra ilerliyoruz ve ne kadar garipse yürüyerek arkadaşlar soyguncular ilerliyor. Bakın yürüyerek soyguncular ilerliyor. Polisler bizi arıyor. Ve arkadaşlar tam o sırada bir tane sivil polis tarzı bir tane adam ya da avcı bilmiyorum para almak için bizi arkadaşlar bizim Biret'i vuruyor. Biret'i vurduktan sonra arkadaşlar Michael çok acemice bir hareket yapıyor. Trevor saklanıyor. Çok profesyonelce hareket yapıyor. Biret arkadaşlar Michael tam ne yapacağız falan filan derken Michael da vuruyorlar arkadaşlar. İkisi yaralanıyor. Çok sağlam bir şekilde ve Trevor seni bırakmayacağım Michael demesine rağmen maalesef arkadaşlar bırakıp ormana doğru kaçmaya başlıyor. Ve sisin arkadaşlar içinde kayboluyor. Michael arkadaşlar kendi fake mezarını incelerken sigarayı tüttürüyor arkadaşlar. Michael'ın psikoloğuna kendi oğlu Jimmy'yi anlattığını, sürekli Jimmy'nin kötü işler peşinde olduğunu ve boşa yaşayan bir çocuk olduğunu anlatıyor. Tam o sırada Franklin ve Lamaris'in iki tane şahıs bir tane arkadaşlar repo işi yapıyorlar. Repo işi demek arabayı satıyorsun ve arabayı geri alıyorsun. Yani çalıyorsun anlamına geliyor. Bir illegal bir iştir. Araba hırsızdır bunun diğer adı. Tabii ki arkadaşlar oyunun ismi de Grand Theft Auto olduğu için buna göre normal yapmışlar oyunu. Geri repo yaptığımız Simon isimli arkadaşın yanına gidiyoruz. Bu Simon arkadaşlar şöyle bir sıkıntısı var. Kendisi sürekli benim ırkımla mı dalga geçiyorsun, benim dilimi beğenmiyorsun diyerek kendini böyle aşağılayan bir insan. Neden olduğunu bilmiyoruz ama biraz sonra karakter analizlerinde size onu anlatacağım. Beklemede kalın. Daha sonrasında arabayı Jimmy satın alıyor ve Egi kendi evine götürüyor. Gayet normal değil mi? Aslında değil. Biraz sonra olacakları görün. Burada her GTA oyunda olduğu gibi oyun bizi evimize yolluyor arkadaşlar. Yanımıza Lamar alarak eve doğru sürüyoruz. Lamar'la beraber sürdüğümüz sırada Tonya adlı bir tane şahsın yani kadının araba çekme görevlerini yaptığını ve bir ara bizim onu takılmamızı istediğimizi söylüyor. Maalesef arkadaşlar bu görevi yapmak zorundasınız. Bu yan görev gibi olsa da aslında bir zorunlu yan görev. Eve vardıktan sonra Franklin arkadaşlar bir tane teyzesiyle beraber yaşadığını göreceksiniz. Arkadaşlar bu görevde Vagosların bölgesine gidiyoruz ve fark ettiniz mi bilmiyorum ama Grove Street arkadaşlar hiçbir yerde yok. Neredeyse çok azalmışlar. Bizim arkadaşlar Franklin her ne kadar Grove Street'ci olsa da ve bazı söylentiler var işte CJ'nin oğlu, torunu, Cart falan diye ve arkadaşlar bunların hiçbiri kesinleşmedi daha. Oyun çıkar arkadaşlar 13 sene mi ne oldu hala bilinmiyor ne olduğu. Daha sonrasında ilerideki garajları yoklamamız gerekiyor ki motor çünkü bunların içinde olması lazım. Tam garajdan çıkacağımız sırada Vagosların bizi takip ettiğini ve indirmeye geldiğini görüyoruz. Tabii ki ana karakter biz olduğumuz için biz onu indiriyoruz tam tersi yaparak. Daha sonrasında yeşil aradığımız motorun bir tane Vagos'un elinde olduğunu ve kaçarken görüyoruz. Tam bu sırada arkadaşlar eğer ki benim şu an yaptığım gibi kafasına bir tane indirirseniz o arkadaş kaçamıyor, haberiniz olsun. Eğer yapamazsanız arabayla kovalayıp siz adamı bulmanız gerekiyor. Bayağı bir uzun iş yüzüyor. Bu şekilde yaptığınız zaman bayağı iyi oluyor ve speedrun şeklinde geçmiş oluyorsunuz. Bu motor bizim oluyor ve Simon'a vermiyoruz. Daha sonrasında geri Simon'ın araba galerisine gittiğimiz zaman bir tane adama tekrardan gene benim ırkımı beğenmiyor musun, beni Arap mı görüyorsun gibisine garip garip saçma saçma şeyler konuştuğunu görüyoruz. Satın aldığı GP rap olarak yani geri çalmaya gidiyoruz. Michael'ın evine girdikten sonra bahçıvanı bayıltıp
ilerideki kamyonun üstüne çıkıp cama girmemiz gerekiyor. Çünkü bütün kapı ve pencerenin hepsi kapalı. Garaj kapısı da kapalı. Hiçbir eve ulaşamıyoruz. O yüzden illegal bir gene trap passing, yani ikinci kez Grand Theft Auto'nun hakkını veren bir oyun oluyor. Daha sonrasında eve girdikten sonra Tracy'nin söylenerek yürüdüğünü, Jimmy ile kavga ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada fark ettirmeden bir şekilde geçiyoruz. Bu arada arabayı çalmadan size bir tane detay göstereyim. Burada Jimmy arkadaşlar kafasına sıkabiliyorsunuz. Tracy'nin kafasına sıkabiliyorsunuz. Her şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Koç'un bile kafasına sıkabiliyorsunuz. Tabii ki burada görevler iptal oluyor ve tekrardan sizi aynı camın oradaki sahneden geri başlatıyor. Burada size ufaktan bunları göstermiş olayım. Hani ben böyle oyun oynarken arkadaşlar farklı şeylere bakıyorum. O yüzden oyunun başında boşuna her şeyi detaylı inceleyeceğiz diye boşuna söylemedim arkadaşlar. Gerçekten detaylı inceleyeceğiz bu arada. Ciddi ciddi. Ve merdivenden aşağı indikten sonra Amanda'nın tenis koçuyla beraber arkadaşlar bir boyun uzanma ilişki yaptığını görüyoruz. Burada aslında Michael'a karşı bir kötü bir şey oluyor. Fakat Michael burada değil arkadaşlar. Amanda'nın sorundan gittikten sonra görüyoruz ki Michael burada battaniyeyle beraber içeride yatıyor. Yani bunu nasıl anladığını ben bilmiyorum ama Michael arkadaşlar burada aslında gereklerden rap olacağını tahmin edip burada bekliyor. Benim merak ettiğim şey şu: bu adam bu kadar işsiz mi arkadaşlar? Zengin olmasına rağmen bu kadar işsiz mi? Yani aslında oyunun burasında bir açık olduğunu size söyleyebilirim. Eğer ki arkadaşlar F tuşuna basmayıp arabayı sürerseniz oyunun belli bir süre sonrasında Michael kendisi otomatik olarak çıkıyor. Eğer arkadaşlar önceden F tuşuna basarsanız da script'i erkenden tetiklemiş oluyorsunuz ve adam silah çıkartıp kafamıza dayıyor. Bu arada silah da yarı otomatikmiş. Yani tetiğe basılı bıraktığınız anda bütün mermilerin hepsini sizin kafanıza boşaltıyor. Yine de biz böyle şeyleri tabii ki önermiyoruz. Yapmayın böyle şeyler. Michael arkadaşlar tam bir babaya layık şekilde Simon'ı felaket şekilde pataklıyor arkadaşlar ve bütün Simon görevlerinin hepsi bu saatten sonra bitiyor arkadaşlar. O dükkana bu saatten sonra online görevler harici hiçbir şekilde bir daha içini falan görmüyoruz. Fathers and Son görevindeyiz. Bu görevde Michael emekliliğin tadını çıkartırken tam şezlongunda yatarken böyle sigara, viski keyif yaparken bir yanda arkadaşlar önüne Franklin geliyor ve diyor ki bana söz verdiğim viski borcunu almaya geldim diyor. Burada diyor ki ya ben onunla lafın gelişi falan söyledim yapıp tam baştan savmaya çalışırken Franklin arkadaşlar zorlamasıyla bir yere içmeye gidiyorlar. Bu sırada arkadaşlar arkadaki ev halinde kavga ediyor. Tam içmeye giderken Jimmy'nin ettiği telefonda yatı satarken çalındığını, Vagoslar tarafının öldürülmek istediğini duyuyoruz. Franklin arkadaşlar ve Amanda'nın arabasına atlayarak bir anda yola çıkıyoruz. Yolda arkadaşlar otobanda giderken tam da bizim tıra giriyoruz. Yani bizim yatın olduğu tır. Burada arkadaşlar yatın üstüne çıkması için Franklin'i yatın üstüne gönderiyoruz ve biz arkadaşlar arabayla arkasından kovalıyoruz. Tam bu sırada abi birkaç tane çatışmadan daha sonrasında Jimmy'yi arabaya alıyoruz, atlatarak tabii ki de, ve daha sonrasında Franklin'i alıyoruz. Yani sonuçta Jimmy'yi kurtardık, şimdi sırada tekneyi kurtarmamız var. Burada aslında markasını söylemeyeceğim ama 3 harfli olan bir arabanın markası tahmin olarak size söylüyorum. Bozuluyor arkadaşlar ve yolun yarısında tekneyi, milyonluk tekneyi arkadaşlar bırakmak zorunda kalıyoruz. Tekrardan Jimmy'nin babasına açtığı çok büyük zarardan bir tanesini gözler önünde görüyoruz şu anda. Size oyunun başına bahsetmiştim arkadaşlar. Bu yan görevi yapmazsak oyunun devam bölümleri açılmıyor. Aslında bir nevi zorunlu yan görevi gibi düşünebiliriz. Aslında oyun burada diyor ki bak biz burada araba çekme görevi getirdik. Aha bunu görün de gözünüzün önüne sokalım gibisinden bir görev arkadaşlar. Zorla o soru işaretine gidiyorsunuz. Tanya adlı kişiyle beraber arabaları çekiyorsunuz ve oyun bir anda bitiveriyor. Yani aslında 2 dakikalık bir görev. Bunu yapmazsanız oyun açılmıyor. Bana göre eksi puan bir şey. Yani soru işareti olmasına rağmen bunu yapmazsak olmuyor. Ya madem bunu yapmak zorundayız, o zaman biz bunu F olarak yapalım. Yani Franklin görevi olarak yapalım ki biz de bunu böyle anlamayalım. Ve arkadaşlar geldik meşhur chop görevine. Bu chop görevinde arkadaşlar köpeği ilk defa kullanıyoruz ve burada oyun bize yeni hayvan dinamiklerini getirdiğini gösteriyor. Arkadaşlar Lemar ve Franklin beraber DJ olan bir tane D isimli arkadaşı kaçırmaya çalışıyoruz. Fakat bu arkadaş aşamada başarısız oluyoruz. Görevde arkadaşlar ilk başta kişiyi motorla kovaladıktan sonra motordan düşüyor ve tren yağlarında koşarak gitmeye çalışıyor. Koşarken arkadaşlar vagonlar arasında onu arıyoruz. Ve köpeği arkadaşlar kullanarak, hani köpeğin kokularını kullanarak bulmaya çalışıyoruz. Fakat arkadaşlar köpek burada çiftleşmeye doğru gidiyor ve çiftleşiyor. Daha sonrasında köpeği çektikten sonra adamı bir tane vagonun arkasına buluyoruz ve yakalıyoruz arkadaşlar. Burada Lamar yanlışlıkla bir sakarlık yaparak kendi kılını belli ediyor ve adama kendinin ne olduğunu gösteriyor. Biz daha sonrasında adamı getirip kendi sokağımızın o taraflarda salıyoruz. Yani ne kadar mantıklı bir şey değil mi? Adamı kaçırıyoruz ve kendi sokağımızın olduğu yere getiriyoruz abi.